Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şirin patiğimizin tarifini kısaca anlatmak istiyorum. Bu patiğimizin yapımına geçmeden önce gerekli olan malzemeleri kısaca size söylemek istiyorum. Patiğimizin ana rengi olan bir ipe ihtiyacımız var. Ben bugün su yeşili bir ip kullanmak istiyorum. İpimin markası Alize Şekerim Bebe Yünü. Siz elinizde hangi ip varsa onu kullanabilirsiniz. Bir ip gitmiyor. Elinizde yaptığınız işlerden kalan ipleri varsa onları kullanabilirsiniz. Patiğimizin tabanını yapmak için de bir derece daha kalınca bir ipe ihtiyacımız var. Bakın bu renk bir ip kullanıyorum. Markasını da hemen size göstermek istiyorum. Ören Bayan Dora. İpimin kalınlığına uygun olarak da 3 numara tığ kullanmak istiyorum ben. İplerimizi kesmek için makasa ihtiyacımız var. Patik tabanını ölçmek için de bir mezuraya ihtiyacımız var. Bu patikte düğme kullanacağız. Elinizde hangi düğmeniz varsa 2 adet düğme. Gerekli yerleri işaretlemek için de işaret iğnelerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hazırsak hep birlikte patiğimizin yapımına geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Bu şirin patiğimizin yapımına taban yapımıyla başlıyoruz. ...250 metrelik bir ip kullanıyorum. Üzerinde 250 metre yazan bir ip bu. 17 zincir çekiyoruz. Toplam 17 zinciri çektik. Bir gerideki gözeneğe değil, bir atlayarak ikinci gözeneğe sık iğne şeklinde batıyoruz. Aynı gözeneğe tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Takip eden 7 gözeneğe sık iğne yapıyoruz. Yedi tane sık iğneyi yaptık. Bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Takip eden gözeneklere 5 adet trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Beş adet olan trabzanı bitirdik. Şimdi son gözeneğimiz kaldı. Bu gözeneğin içine 6 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı gözeneğin içine. Burası bizim patiğimizin burun kısmı olacak. Altı tane ikili trabzanı yaptık. Artık geriye dönüyoruz. Bu altılı trabzandan önce 5 tane birer tane trabzan yapmıştık. Aynı şekilde karşındaki gözeneklere gelecek şekilde trabzan yapıyoruz. 5 adet trabzan yapıyoruz.
Bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Yedi tane sık iğne yapıyoruz takip eden gözeneklere. Başlangıçtaki zincirleri biraz sıkı çektiğimiz için sık iğneyi zor yapıyor olabiliriz. Son sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemi. Şimdi başlangıçta aynı gözeneğin içine 2 tane sık iğne yapmıştık. Yine tam karşısına aynı gözeneğe 2 sık iğne de bu taraftan yapıyoruz. Sıramızı bitirdik. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatıyoruz. Kaydırma tekniği, başlangıçtaki gözeneğe batıyoruz. İpi çektiriyoruz. Şu şekilde sırayı kapatıyoruz. Tek sıra halinde oldu. 2 zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Aynı gözeneğin içine 2 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Takip eden gözeneğe de 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 gözenekte 4 trabzan elde ettik. Takip eden bütün gözeneklere birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu burun kısmındaki 6 tane olan trabzana kadar. Toplam 13 tane trabzanımız olacak düz olarak. Tabanımızda bundan sonraki bütün işlemler artık tamamen trabzan şeklinde, sık iğne işimiz yok. Son trabzanımı yaptım. Hemen sayıyorum. Başlangıçta yaptığımız bu 2 tane ikili trabzanlardan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tekli trabzanlarımız bitti. Bu burun kısmındaki 6 tane trabzana geldi. Burada her trabzana ikişer defa batıyoruz. İkişer defa batıyoruz ki yuvarlak bir görüntü elde edelim. Aynı gözeneklere ikişer defa battım. 6 trabzan vardı. Toplam burun kısmında 12 trabzan elde ettik. Son altılı trabzanımı da yaptım. Şimdi yine başlangıçtaki bu aynı gözeneğe, bir alt sırada aynı gözeneğe 2 tane sık iğne yapmıştık. O noktaya kadar 13 adet ikili trabzan uygulayacağız. Bütün gözeneklere birer tane. On üç tane trabzanımı yaptım. Bu ilk sıramızda gelirken 2 tane aynı gözeneklere ikişer tane trabzan yapmıştık. Burada da aynı işlemi uyguluyoruz. Bir gözeneğe trabzan yaptım. Aynı gözeneğe tekrar bir trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe de 2 tane trabzan işlemi uyguluyorum. Sondaki gözeneğe başlangıçtaki zincir çekmiştik.
ona denk gelsin diye bir tane trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki 2 zincirli olan gözenekle kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Bakın patiğimizin tabanı şekillenmeye başlıyor. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada yine 2 zincir çektik. Bir üst sıraya çıktık. Aynı gözeneğin içine 2 tane ikili trabzan uyguluyoruz. Takip eden gözeneğe de 2 tane ikili trabzan uyguluyoruz. Diğerine de 2 tane ikili trabzan. Tekrar 2 tane ikili trabzan aynı gözeneklere. Bir alt sırada 2'şer tane trabzan yapmıştık. 4 trabzan elde etmiştik. Burada da 4 tane trabzana 2'şer tane yaparak 8 trabzan elde ettik. Şimdi takip eden gözenekte trabzan uyguluyoruz. 13 tane tek trabzan uygulayacağız. Bu burun kısmındaki ilk arttırma yaptığımız noktaya kadar. 13 tane trabzan uyguluyoruz. ...13 trabzanı yaptık. Bir alt sıradaki arttırma yaptığımız gözeneğe geldik. Şimdi ilk gözeneğe, arttırma yapılan gözeneğe bir tane trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğe tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan elde ettik bir gözenekte. Takip eden gözeneğe bir tane trabzan yapıyorum. Atlıyorum, bir sonraki gözeneğe ikili trabzan uyguluyorum. Tekrar ikili trabzan. İkili trabzan yapıyoruz. İkişer tane. Bu kısımlarda hep arttırma yapıyoruz. Toplam 8 tane ikili çifter trabzan olacak burada. Sekiz tane ikili trabzan yaptık. Sonda bir alt sırada arttırma kısmında sonda 2 gözenek kaldı. Aynı bu burunun diğer tarafında olduğu gibi tek trabzan yapıyoruz gözeneğe. Takip eden gözeneğe 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı gözeneğin içerisine. Bu şekilde burun kısmımız yuvarlak bir şekil aldı. Topuk kısmındaki arttırmalara kadar toplam 13 adet ikili trabzan yapıyoruz. Her gözeneğe birer tane. Bu ilk başlangıçtaki tarafın simetrisi oluyor bu taraf. ...13 tane tekli trabzanımızı yaptık. Bir alt sıradaki arttırmalı bölüme geldik. Burası bizim patiğimizin topuk kısmı olacak. İlk arttırmalı gözeneğe 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sıranın başlangıcında yaptığımız işlemin aynısını burada uyguluyorum. 4 gözeneğe 2'şer taneden toplam 8 tane trabzan elde edeceğiz.
Son gözeneğe de bir tane tekli trabzan yaptım. Böylece bu sıramızı bitirmiş olduk. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Patiğimizin tabanı da bitmiş oldu. Hemen hazırlamış olduğumuz bu patik tabanını ölçüyoruz. Bir uç noktasından diğer uç noktasına bakın. 11 santimlik bir patik tabanımız var. Bu da 6 ay ile 12 aylık bebekler için ideal bir ölçüdür. Burada tekrar ediyorum. Eğer bebeğinizin ayağı büyükse bu ölçüyü 1 santim daha uzatabilirsiniz. Bazı bebekler daha küçük oluyor. O zaman da daha küçük yapmaya dikkat edelim. Patiğimizin bu taban kısmını bitirdik. Şimdi modelimize geçmeden önce bu yan taraflarda duran taban şeklini yapmak istiyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatmıştık tabanda. Hemen bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipi alıyorum. Bakın şu şekilde ilmeği alıp çakma trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın. Burası patiğimizin yan duvarları olacak artık. Sıra sonuna kadar çakma trabzan yapıp sıramızı kapatıyoruz. Evet, bir sıra çakma trabzan sıramızın sonuna geldik. Son çakma trabzanımı yaptım. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Hemen saymak istiyorum kaç tane çakma trabzan elde ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ve 65. 65 tane çakma trabzan elde ettik. Patiğimizin bu yan duvarlarında yapmaya başladık. Şimdi renkli ipimize geçiyoruz. Evet, renkli patiğimizin asıl ana ipine geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe sık iğne halinde batıyorum. Takip eden gözeneğe de sık iğne batıyorum. Bu sıramızı tamamen sık iğne şeklinde uyguluyoruz. Sık iğneyi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Sık iğne, tığımızın üzerine hiç ilmek ip almadan bu şekilde hemen yandaki gözeneğe batıyoruz. İpi alıp çıkartıyoruz. Alıp batıp çıkartıyoruz. Alttan yürüttüğüm iplerimi ben bir keseyim. Sık iğnelerime devam ediyorum. Evet, bir sıra sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya yine aynı gözeneğin içine zincir çekerek devam ediyorum. Düz olarak 4 sıra sık iğne yapalım. Bir sırasını yaptık. 3 sıra daha, yani toplamda 4 sıra sık iğneyi yapalım. Daha sonra ben size bu burun kısmındaki kesmeleri göstermek istiyorum.
Ben yapacak olduğum patiğin yükseklik ölçüsünü yaptım. 4 sıra sık iğne yaptım. İpim ince olduğu için ama sizin ipiniz kalınsa 3 sıradan sonra da kesme işlemine başlayabilirsiniz. Hemen bir mankenimizde nasıl bir görüntü elde ettiğimizi bir görelim. Bakın, bebeğin ayağının şu kısmını kavrayacak şekilde yüksekliğini ayarladık. Şimdi burun kısmında kesme işlemine geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi diğer patik tariflerimde de ben aynı şeyi uyguluyorum. Patiğimizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Orta noktadan geriye doğru 13, diğer tarafa doğru da 13 olmak üzere toplam ön bölümden 26 ilmeği işaretliyoruz. Hemen orta noktadan sayıyorum geriye doğru. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve şu noktamız 13. Hemen bir işaret iğnesiyle işaretimi takıyorum. Şimdi bu işaretli noktadan 26 ilmek sayıp daha kolay bir şekilde hesabını yapabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 26. Hemen 26.'ya da işareti iğnemi takıyorum. Bakın şu şekilde zaten iğneler karşılıklı birbirine gelecektir mutlaka. Eğer denk gelmiyorsa bir yerde eksik saymışız demektir. Hemen tığımı elime alıyorum. Bu işaretli noktaya kadar bütün gözenekleri sık iğne devam ediyorum. İşaretli yerden bir önceki gözeneğe sık iğnemi yaptım. Şimdi işaretli gözeneğe geldik. Çıkartıyorum. Ve şu şekilde sık iğne yapar gibi batıyorum. Bırakıyorum. Bir yandaki gözeneğe de aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmek oldu. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu sık iğne kesmesidir arkadaşlar. Yandaki gözeneğe batıyorum. Bir sonraki gözeneğe de batıyorum. 3 ilmeği birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde 13 tane kesme yaparak 26 tane ayırdığımız ilmeği 13'e düşürmüş olacağız. Şimdi 13 tane kesmemizi yapıyoruz. Sonda işaretli yer gözenekten bir önce bir tane kaldı, bir de işaretli yer. Hemen çıkartıyorum. İkisini bir gözenek haline getiriyorum. Hemen sayıyorum kaç tane kesmişiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 tane keserek bu 26 tane ilmeği 13'e düşürmüş olduk. Şimdi takip eden gözenekleri sıra sonuna kadar sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Kesmelerden sonra sık iğne yaparak sıra sonuna geldik. Şimdi başlangıçtaki gözeneğe batarak kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Aynı gözeneğin içerisine batarak bu sırayı da tamamen
sık iğne şeklinde uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, bir sıra sık iğnemizde yaparak geldik. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapadık. Şimdiki sırada tekrar bir kesme işlemi uygulayacağız. Bu kesme işlemini uyguluyoruz. Bu sefer sık iğne değil de trabzan ile kesme işlemi. Sıra sonunda bir zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya çıkmak için aynı gözeneğe sık iğne şeklinde batıyoruz. Takip eden gözeneklere de sık iğne şeklinde batıyoruz. Bu bir alt sırada kesme yaptığımız gözenekten 2 gözenek öncesine kadar hepsini sık iğne şeklinde uyguluyoruz. Hemen bakıyorum. Evet, bakın, bir alt sırada kesme gözeneğimiz bu. 2 gözenek öncesine geldik. Şimdi bir tane burada çakma trabzan uyguluyoruz. Hemen yanındaki gözeneğe ikili trabzan yapıyoruz. Kesmeye geçmeden önce, kesme işlemine geçmeden önce bu işlemi yapmamızın sebebi, hemen kesme yaptığımız zaman burada bir potluk oluşuyor. Onu engellemek amaçlı basamak basamak önce çakma trabzan, sonra trabzan yapıyoruz. Daha sonra ikili trabzan kesmesi yapacağız. Bir çıkartıyorum, tığımın üzerinde bırakıyorum. İkinci gözeneğe batıyorum, trabzan yapıyor gibi yapıyorum ama çıkartmıyorum. Üçünü bir çıkartıyoruz. Bu ikili kesme. Şimdi takip eden gözeneklerde 5 tane üçlük trabzan kesmesi uygulayacağız. Ben bu sefer 2 defa dolamadan bir defa dolayarak üçlü trabzan uygulamak istiyorum ki aradaki boşluk çok olmasın diye. Bir kere doluyorum. Yandaki gözeneğe batıyorum. Bir çıkartıyorum. Bir daha çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 2 ilmek var. Hemen bir kere alıyorum. Yandaki gözeneğe batıyorum. Bir çıkartıyorum. Bir daha çıkartıyorum. 2 defa. Üçüncüyü çıkartmıyorum. Bu şekilde 5 tane üçlü trabzan kesmesi uygulayalım. Buradaki uzunlukların hepsinin aynı olmasına dikkat edelim. Patiğimizin ön kısmı da olduğu için çok göze batar farklı bir durum olursa. Son üçlü trabzan kesmemi de yaptım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 5 tane. Şimdi sırada ikili trabzan kesmemiz var. 1, 2, üçünü bir çıkartıyoruz. İkili kesmemizi de bitirdik. Takip eden gözeneğe bir trabzan yapıyoruz. Tekrar bir çakma trabzan yapıyoruz. Bu kesmelere başlamadan önceki yaptığımız işlemi de kesmelerden sonra da uyguluyoruz.
Şimdi takip eden gözenekleri sıra sonuna kadar hepsine batarak sık iğne uyguluyoruz. Sıra sonuna geldik. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir yukarıya çıkacağız. Bakıyoruz, hemen kesme işlemimiz bitti. Bir alt sırada kesme işleminden sonra yaptığımız işlem gibi burada da bir sıra tamamen sık iğne tekniği uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar bir sıra sık iğnemizi yapalım. Sıra sonunu yine kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz, bitiriyoruz. Bir sırada sık iğnemizi yaptık, geldik. Şimdi tekrar yine aynı şekilde trabzan kesmesi yapacağız. Bu sefer de bir alt sırada ikili trabzan yaptığımız gözenekten 2 gözenek öncesine kadar sık iğne uyguluyoruz. Hemen başlıyoruz sık iğnelerimize. Bakıyorum hemen bir alt sıradaki eksiltme yaptığımız yer 2 gözenek öncesine gelmişiz. Şimdi burada bir tane çakma trabzan, bir tane normal ikili trabzan uyguluyoruz. Akabinde de ikili trabzan kesmesi yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan kesmesi, üçünü bir ettik, kestik. Tekrar bir üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane üçlü trabzan kesmesi yaptık. Şimdi bir tane ikili trabzan kesmesi, bir tane normal bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir çakma trabzan. Takip eden gözenekleri sıra sonuna kadar sık iğne şeklinde dolduruyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatıyoruz. Bitiriyoruz. Bakın, kesme işlemlerimiz bitti artık arkadaşlar. Şimdi bu biye kısmını yapmadan önce, patiğimizin bu rengine geçmeden önce 2 sıra tamamen sık iğne yapıyoruz. Bütün gözeneklere 2 sıra sık iğne yapalım. Daha sonra ip değiştireceğiz, diğer renge geçeceğiz. Sık iğnelerimize başlıyoruz. 2 sıra yapalım.
Evet arkadaşlar, 2 sıra sık iğnemi yaptım geldim. Artık bu renkle işim bitti benim. Hemen bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Nasıl göründüğüne bir daha mankenimizi giydirerek bir bakalım. Evet bakın, gayet şirin şirin oluyor artık patiğimiz. Diğer renge geçmeden önce nasıl geçeceğimize bir bakalım. Tam bu orta noktasını buluyoruz. Şöyle de ayarlayabiliriz. Bu en son sırada 2 tane üçlü trabzan kesmiştik. Bunun orta noktası bizim orta noktamız olsun patiğimizin. Şu gözenek. Burası patiğimizin orta gözeneği. Hemen ipimizi alıyoruz. Bu işaretlediğimiz gözenekten başlamak üzere sık iğnelerimize başlıyoruz. Bağlantısını kurdum. Aynı gözeneğe bir batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Takip eden gözeneğe de sık iğne yapıyorum. Başladığım buraya kadar tamamen bir sıra sık iğne yapalım. Başladığım ipi içten götürtüyorum. Sağlam dursun içinde. Hem güzel bir görüntüsü olur. Bu renge başladığımız gözeneğe geldik. İlk başlangıçtan bir tane kaydırma yöntemiyle sıramı kapattım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu düğmeyi de takacağımız biye kısmını yapmaya geldi sıra. Burası trabzan olacak arkadaşlar. Ben patiğimizin sağ ayak tekini yaptığım için şimdi solu yapacağım. Bu biye de mecburen bu tarafta olacak. Buna dikkat edelim bu şekilde yaptıklarımıza. Şimdi kaç tane trabzan yapmışım hemen onu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzan yapmışım bu biye kısmına. Burası değil, şu kısımda 10 tane var. 5 de dönüş var. Bize gerekli olan zincirleri çekiyorum. Hemen sayıyorum. 10 tane biye için trabzan yapacağım. Onu ayarlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen bu 10. gözeneğe bir tane trabzan yapıyorum. Takip eden gözenekleri de trabzan yapıyorum. Toplam 10 tane trabzan olacak. Zincir çektiğimiz noktaya kadar 10 tane trabzanımızı dolduruyoruz zincirlerin üzerine. Son zincirime de trabzanımı yaptım. Hemen bir sayıyorum. Yanlışlık yapmayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzan yaptık. Şimdi bu başladığımız gözeneğin içine de trabzan yapıyoruz. Takip eden sık iğnelerin üzerlerine de trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın şu şekilde bir görüntü oldu. Bu patiğimizin şu teki olacağı için biye başlarken önce zincir çektik, trabzan yaptık. Eğer bu tekini yapıyor olsaydım
Hemen trabzanları buradan yapıp gelecektim. Bu bittiği noktada, trabzanların bittiği yerde bu biye kısmını aynı bu şekilde uygulayacaktım. Bu sırayı tamamen ikili trabzan olarak uygulayalım. Trabzanlarımızın sonuna geldik. Bakın sonda bir tane gözeneğim kaldı. Buraya çakma trabzan uyguluyoruz. Şu şekilde çakma trabzan uyguluyoruz. Burası biraz eğik dursun diye. Artık bu iple işimiz bitti. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Sağlamlaştırıyoruz, evet. İğne yardımıyla bunu tutturabiliriz de. İstiyorsanız şu şekilde tığ yardımıyla da sabitleyebiliriz. Patiğimizde son işlem olarak da bu kahverengili görüken trabzanların üzerindeki bu çizgi halindeki işlemi yapmak istiyorum. Hemen yeşil ipimi aldım. Su yeşilimi. Şuradan bir başlangıç yapayım. Düğüm atayım, sağlam olsun. Çünkü sık iğne yapmayacağız burada. Daha sonra onu ben iğne yardımıyla içeriden verdireceğim. Şu şekilde ilmek çıkartıyorum bir tane. İlk gördüğüm gözeneğe alıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bir sonraki gözeneğe alıyorum. Kaydırma tekniği uyguluyorum. Sık iğne yapmıyorum. Bakın sık iğne yapacak gibi batıyorum. İlmeği çekip çıkartıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ilik düğmeyi takacağımız iliğin olduğu noktaya geldik. Burada da aynı şekilde bu kenarındaki ilmeklerden ilmek çıkartıyorum. Aynı şekilde kaydırma tekniği uyguluyorum burada. İsterseniz bu çektiğimiz 5 zincirli kısmı şu anda sık iğne de yaparak bitirebilirsiniz. Ama ben sık iğne yaptığım zaman çok kaba duruyor orası. Onun için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde bu sırayı sonuna kadar bir yapalım. Patiğimizi bitirelim. Evet, bitirdik. Şimdi ipimizi kesiyoruz.
Bakın bu şekilde biyemiz de hazır. Şimdi hemen bu temizleme işlerini yapalım. İplerimizi temizleme işlerini. Düğmemizi dikelim. Bu ipleri nasıl temize çekeceğimizi de göstermek istiyorum ben size. Merak eden arkadaşlar vardır belki. Bakın hemen iğne alıyorum. Bu çıkardığım ilmekleri, kestiğimiz ipleri bu şekilde iğne yardımıyla patiğimizin iç kısmından tersini çevirdim. Bakın. Bu şekilde yürüterek kesiyoruz. Aynı şekilde diğer ip uçlarını da iğne yardımıyla iç kısımdan geçirtiyoruz. Bu ipim biraz kısa. Onun için önce iğneyi geçiriyorum. Daha sonra ipi iğneye takıyorum. Ve kesiyorum uç kısmını. Böylece tertemiz bir örgü elde etmiş oluyoruz. Su yeşilimi iğneye takıyorum. İpi 2 katlı yapıyorum. Birer defa dikmemiz yetsin düğmede. Düğüm atıyorum. Diğer patiğimi hangi noktaya diktiğime bir bakıyorum. Siz bebeğinizin ayağına göre ayarlayabilirsiniz bu düğme yerine. Bakın şu kısım güzel olacak. Geçiriyorum. Tam karşısına. Düğüm attığım ilmekten geçiriyorum. Arkası sıkı dursun. Düğmenin diğer böylece düğmemizi de diktik. Düğüm attırıyorum. Bunu da aynı şekilde kesmeden önce iç kısımdan yürütüyorum. Orada düğüm gözükmesin. Ve kesiyoruz. Bakın hiç düğme diktiğimiz düğümümüzde gözükmüyor. Hemen mankenimize de giydiriyoruz. İliğimize de taktık düğmemizi. Bakın bu şekilde patiğimizi de birlikte bitirdik. Bir güzel patiği daha sizlerle birlikte yaptık. Çok şirin bir patik oldu bu. 6 aylık bebek çok rahat kullanır. Büyüktür. Bu kalıbın içinde küçük göründüğüne bakmayın. Bakın arkada bayağı mesafesi var. Sizlerle birlikte bu şirin patiği ördük. Hepinize bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Birlikte öğren arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Emeklerinize sağlık. Bu patiğin anlatımını ben elimden geldiğince
en açıklamalı şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Anlatımımı beğendinizse beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.